Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden repoları incelemeye devam ediyoruz. İlk repomuz Microsoft'un Markdown adındaki Python kütüphanesi. Görece çok yeni bir kütüphane olmasına rağmen, yani buradan şeylerden anlıyorum bunu, tarihlerden 69.000 star'a yakın bir star almış. Demek ki bayağı bir popüler olmuş, kullanılıyor. Benim dediğim gibi normal gündelik hayatta uzak olduğum şeyler, bu tarz şeyler, ama bu videolar sayesinde ben de en azından bir göz aşinalığı, kulak aşinalığı oluşturuyorum kendi adıma. Microsoft Open Source tarafında resmen geçmişin hıncını çıkaracak şekilde bir sürü açık kaynak, nasıl söyleyeyim, hem uygulama hem kütüphane tarafında atılımlar yapıyor ve hepsi de gördüğüm kadarıyla topluluk tarafından benimsenip kullanılıyor. Bu kütüphane şunu yapıyor aslında: PDF, PowerPoint, Word, Excel ya da neyse benzeri formattaki içerikleri Markdown'a dönüştürüyor. Bu ne işimize yarıyor bizim? Markdown biliyorsunuz bizim AI ile aslında konuşup AI'nin de bize cevap verdiğinde alıp onu render ederken kullandığımız aslında ortak bir dil haline geldi. Zaten geliştiriciler arasında çok kullanılan bir formattı. Şimdi de bu tarafta da giderek kıymete binen bir şey olma yolunda gidiyor aslında. Ortak dil olma yolunda. Şurada şöyle bir uyarı yapmışlar. Bu Markdown için bir tane de MCP şeyi varmış. Uygulaması varmış. Server varmış aslında. Bunu da bakabilirsiniz buradan diyor. Şimdilik bizim hikayemiz orayı içermiyor. Ben bunu kurdum. Öyle söyleyeyim size göstermek için. Çok basit. Bunu forkluyorsunuz. Daha doğrusu özür dilerim. Klonluyorsunuz bilgisayarınıza. Nerede? Şurada. Git clone diyorsunuz. Tabi Python yüklü olması lazım bilgisayarınıza. Sonra pip install deyip şu şekilde de kurabiliyorsunuz. Bu kütüphanenin bir de pluginleri var. Nerede yazıyor? Plugins. Yani siz de benim anladığım kadarıyla pluginler implement edip bu kütüphaneyle beraber kullanabiliyorsunuz. Hemen bir tane basit şey buldum. Ne derler? Word dokümanı. Açayım onu. Temp'in altında file sample 1 MB'lık bir dosya. Şöyle tıklayayım. docx uzantısı gördüğünüz gibi. Bilmeyenler için şunu söyleyelim. Bu Pages macOS'taki, yani Word'e karşılık gelen uygulama gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir içeriği var bunun. İşte bir tablo var. Başlıklar var falan filan. Şunu kapatalım. Gelelim şuraya. Bu nasıl çalışıyordu bu? Ben bunu tabii denedim, bıraktım. cd temp'e gideyim. Mark it down diyeceğim. Dosyaya mı veriyorum sadece? Aynen. Neydi? File sample zarsurt document.md diyeceğiz. Enter'a basıyorum. Document.md oluştu. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi ilgili Word dosyasını Markdown'a dönüştürdü. Sol tarafta da Markdown formatında görüyorsunuz dosyayı. Sağ tarafta da bunun render edilmiş halini. Kapatalım. Konumuza tekrar geri dönelim. Dediğim gibi bu, eğer yapay zeka ile uğraşıyorsanız ve böyle şeylere ihtiyacınız varsa işinizi fazlasıyla görecek bir kütüphane. Şu MCP şeyine de bakmak anlamlı olabilir. Server'ına. Neyse. Şimdilik ona girmeyeceğim. İkinci repomuz da OpenCut. OpenCut bu video editörü var. TikTok'un neydi adı? Bir şey cut. CapCut. Onun open source hali. Bunu şeyden dolayı aldım aslında. Hem 26.000 starı varmış. Açıkçası ondan dolayı almadım. Şeyden dolayı. Bir tarayıcının içerisinde bir video düzenleme deneyimi, onu nasıl yapmışlar onu görmek için almıştım. Gayet de güzel. Hatta bunu da indirdim, çalıştırdım. Şimdi onu da deneyelim hemen 2 dakikada. O da buradaydı. cd diyelim. OpenCut. Cursor'la açalım bunu. Bu nasıl çalışıyordu? Bunun bir şeyi de vardı sanırım. Ne derler? Şöyle biraz küçülteyim. Bilgisayar kullanmayı unuttum ya. Docker'ı falan var. Docker Compose Up. Sanırım Redis, aynen Redis servisi vardı orada. Şöyle yazacağım. Docker Compose Up diyelim. Daemon. Tamam, çalışsın bu. Sonra da ne diyorduk? Apps içinde şey varmış. cd app apps web npm run dev diyelim. Böyle olması lazım. Next uygulamasıymış zaten. Şu adrese bir gidelim. Bakalım çalışacak mı? Geldi. Şuna tıklayayım. Project tıkladım.
Yeni bir tane proje oluşturun diyor. Create first project, new project diyelim. Aslında gördüğünüz gibi bildiğin webin içine koymuşlar. Buraya koyacak bir şeyim var mı? Bakayım hemen. 19 MB diyor. Şunu alabilir mi? Şurada bir progress bar görüyorum. O aldı. Güzel. Şimdi buna tıklayalım. Oo. Run diyelim. Senin ben ballarını yiyeyim. Tamam, çok güzel. Uzun zamandır da görmemiştim. Tamam, yapmış adamlar. Şunlar çalışıyor mu? Transitions falan. Coming soon. Coming soon. Tamam. Effects. Text. O text var galiba. Adamlar bildiğin editör yapıyorlar. Böyle bir alet. Şu adjustment'ta ne var? Şu anda o da yok. Filters bunlar da yok. Tamam, bunları implement edeceklermiş. Şimdi biz şöyle yapalım bir. Proje neye benziyor aslında, ona biraz bakmak istiyorum. Dediğim gibi bazı projelere sırf işte kodu neye benziyor, ne kullanmışlar. Mesela şuradaki layout oluşturmak için ne kullanmışlar falan, bunlar hep bakılabilir şeyler. Çünkü dediğim gibi bir sürü star olduğuna göre bayağı bir insan buraya katkıda bulunmuş. Proje Next projesi zaten. Şu package.js'ına bir bakalım 2 dakikada. FFmpeg var. Aslında bak, FFmpeg nasıl kullanılmış ona bakmak anlamlı olabilir. Ben dönem dönem video işleriyle uğraşıyorum. Gerek bizim okul ailenin iOS hem Android uygulamasında videoları crop edip upload ettiğimiz bir feature'ımız var. Orada daha önceki iş yerinde de zaman zaman bu FFmpeg ile ben bayağı bir şeyler yaptım. O yüzden her gördüğümde de hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle içten içe gıdıklıyor beni. Keyif alıyorum açıkçası FFmpeg'i görmekten. Bunu nasıl kullanmışlar mesela Next'te bakmak isterim. FFmpeg ile ilgili de kanalda içerikler var. Onlara bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Radix UI diyor. Ulan tamam. React phone number input. Bu niye var ya? Kayıt muhabbetleri vardır herhalde. Şeye bakacağım. Şu Docker Compose dosyasına. Oo, burada bayağı bir şey var lan. Bir dakika. Database var, Postgre, normal, Redis var. Normal diyebiliriz. Redis HTTP diyor. Web diyor falan filan. OpenCut. OpenCut, yani daha doğrusu CapCut'tan sonra Instagram da sanırım öyle bir uygulama çıkarttı. İnsanlar uğraşıyor bunlarla. Şunların hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Şu Source'a bir bakalım. Store'lar varmış. Data dediği ne? Constants. Timeline Constants. Aslında şu şeyi merak ettim ya. Şu out değil de API. FFmpeg nerede kullanmışlardır? Onu buradan çıkartmak zor ya. FFmpeg diyelim bakalım. Burada bir yerde bir şeyler. Bu şey gerçi. Bu değil. Şurası. FFmpeg'in bir de şeyi var. WebAssembly'de implement edilmiş hali var. Onu görmüştüm. Delete file. Onu görmüştüm. Hatta şeyde bahsediyorum, o bahsettiğim FFmpeg videolarında. Öyle hatırlıyorum. Öyle kalmış aklımda. Tamam, klasik şeyler aslında görece. Ya şöyle söyleyeyim. Bu repo, özellikle genç arkadaşlarıma söyleyeyim. Şu şeyi bulamadım, tarayıcıyı. Bilgisayar kullanamıyorum. Yeni şeyler öğrenmek için bence kendi adıma değişik. Yani akşama kadar CRUD biliyorsunuz konuşuyoruz. CRUD'un haricinde böyle bir uygulamaya göz atmak bence anlamlı olacaktır. Bak, shortcut'lar bile var. Bayağı bir yapıyor millet. Export var. Güzel. Çalışmıyor ama var. Evet. Aslında bu videoda da bu iki repo'yu anlatmak istedim. Baksana şuraya. Gelmiş. Mesela şurada ne olmuş da böyle bir fırlamış değil mi? Çok ilginç. Sponsorlarıymış Vercel. Yani bir web tarayıcısının içerisinden şu işi yapmak bence çok ilginç olabilir. Neyse. Arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer böyle ilgi çekeceğini düşündüğünüz repolar varsa ya da kendi repolarınız varsa onları da burada anlatmaktan mutluluk duyarım açıkçası.
Hatta repo sahibi varsa gelsin beraber üstüne konuşalım. Aynen bu minvalde çok detaya inmeden sağ solu neye benziyor, bir şeye benziyor mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.